Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok az malzemeli ve çok lezzetli bir sütlü tatlı tarifini paylaşmak istiyorum. Buyurun şimdi hep birlikte yapım aşamasına geçelim. Öncelikle 1 litre sütü tencereye alıyorum. İçerisine 1 su bardağı dolusu un ve 1 su bardağı dolusu toz şekeri alıp topaklanması gidene kadar güzelce karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra ocağa alıp göz göz olup fokurdayıp kaynayana dek pişiriyorum. Göz göz oldu, güzelce kaynadı ve ocaktan aldıktan sonra içerisine bir paket şekerli vanilini ekliyorum. 50 gram yani bir yemek kaşığı kadar da tereyağı ilave ediyorum ve bu karışımı da tekrar pürüzsüz olana dek güzelce çırpıyorum. Bu şekilde akışkan bir kıvama sahip olması gerekiyor. Kenara alıyorum. Daha sonrasında büyük bir fırın tepsisinin içerisine 2 su bardağı dolusu Hindistan cevizini ekledim. Elim ile güzelce yayıyorum. Tepsinin hiçbir yerinde boşluk kalmamasını istiyorum. Bu yüzden her tarafına gelecek şekilde güzelce düzeltip yayacağım. Daha sonrasında az önce hazırlamış olduğum muhallebiyi hiç bekletmeden sıcak sıcak tepsinin içerisine yayıyorum. Spatula ile iyice düzleştiriyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra tepsiyi kenara alıp ikinci katman için işlemlere geçiyorum. 3 su bardağı ev yapımı vişne suyunu tencerenin içerisine alıyorum. İçerisine 1 çay bardağı dolusu un ve yarım çay bardağı dolusu da nişasta ekleyip güzelce karıştırıp tekrar ocağa alıp bu karışımı da göz göz olup fokurdayıp kıvam alana dek pişiriyorum. Ben ev yapımı vişne suyu kullandım. Bu yüzden şeker ilavesi yapmadım. Daha öncesinde içerisinde şeker bulunduğu için. Siz de istediğiniz meyve suyunu kullanabilirsiniz. Vişneli kremam da hazır. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde pürüzsüz olacak ve akışkan bir yapıya sahip olması gerekiyor. İkinci katmana da vişne suyu ile hazırlamış olduğum muhallebiyi döküyorum. Ve tepsinin her tarafına gelecek şekilde yine bunu da güzelce spatula ile yayıyorum. Söylediğim gibi ben ev yapımı vişne suyu kullandığım için şeker ilavesi yapmadım. Ama sizler herhangi bir meyve suyu kullanacaksanız şeker miktarını yine kendi damak zevkinize göre ayarlayınız. Artık dolaba 1-2 saat bekletmeye gönderdim. Dolapta 1-2 saat beklettikten sonra dilimleme işlemine geçiyorum. Bunun için öncelikle tatlının kenarlarını tepsiden bıçak yardımı ile kurtarıyorum. Daha sonrasında yaklaşık 3 parmak kadar genişlikte olacak şekilde şerit halinde kesiyorum. Toplamda 7 parça çıkıyor. Kullandığım tepsi büyük boy fırın tepsisi. Daha sonrasında ortadan da bölünce 14 adet parça elde etmiş oluyorum. Ve ekranda gördüğünüz şekilde rulo şeklinde sarıyorum. Tüm tatlıyı bu şekilde sararak bitiriyorum. Ve farklı bir kabın içerisine diziyorum. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben donmuş vişnelerden koydum. Bu şekilde artık servise hazır. Hemen sizlere çatal ile bölüp iç kısmını da göstermek istiyorum. Çayın, kahvenin yanına hemen yapabileceğiniz hafif ve çok az malzemeli pratik bir
sütlü tatlı tarifi olduğunu düşünüyorum. Mutlaka denemenizi öneririm. Videomu ve kanalımı tüm sevdiklerinizle veya görmesini istediğiniz herhangi arkadaşlarınızla da rahatlıkla paylaşabilirsiniz. Dilerseniz sosyal medya ağlarınızdan da paylaşım yapabilirsiniz. Yeni tariflerimde görüşebilmek için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, huzurla kalın, hoşça kalın.